Merhaba sevgili hanımlar, canım anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz elbisenin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Elbisemiz 2-3 yaşa uyumlu. Toplamda 2 tane ip kullandık. Gördüğünüz gibi kolay, çabucak örebileceğiniz güzel bir model çıktı ortaya. Anlatımımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip paylaşmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Bu şekildeki videolarımızın devamı için ise bizlere yorumlar kısmından destek olabilirsiniz. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Evet, şöyle ipimizin bilgileriyle başlayalım. Orta kalınlıkta bir ip, aşağı yukarı 100 gramda 260 metre uzunluğunda gibi. Hemen şöyle bir ön hazırlık yaptım. 60 tane zincir çekerek başladım. Zincirimi 2 kat çektim, bakın şu şekilde. Tığımda hala 2 kat ipim var. Katın birini ayırdım. Şöyle tek kata düşürdüm. Bu kısmı sıkıladıktan sonra 3 zincir çekiyorum ve hemen sıradaki zincire batarak, yani 3 zincirden sonraki zincire batarak her zincirin içine batıp bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda 60 tane trabzanım olacak. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Düz bir şekilde. Daha sonra tüm ayrıntılarını birlikte örmeye devam edelim. Bu şekilde dümdüz trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. Sıra boyunca trabzanlarımızı yaptık, üçlü trabzanlarımızı. Şimdi 3 zincir çekiyorum şu şekilde. Tersine döndürdüm örgümü. 1, 2, 3 tane trabzan sayıp bakın şöyle boşluğa batıyorum. Tekrar 3 zincir, 3 trabzan saydıktan sonra tam şu şekilde tepesine batmıyoruz, içinden geçiriyoruz şöyle. Bu şekilde bu sırayı da böyle tamamlayacağız. Buradan sonrasında da bu oluşturduğumuz yuvaların içine yapacağız trabzanlarımızı. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Modelimiz hep bu şekilde birbirini takip eden sıralar halinde. Eğer ki bir daraltma, genişletme vesaire olmadığı sürece bu şekilde devam edeceğiz. Modelimizi başlarken de 3'ün katları olarak olması gerekiyor sayımız. Çünkü bu şekilde 3 trabzan üzerine kurulmuş bir model. 3'ün katları olarak başlarsanız sayıyı kolay bir model kurma işlemi yapmış olursunuz. Şimdi ben burada sadece 2 sıra öreceğim. Daha sonra kol evini keseceğim. O yüzden hemen ikinci sıraya başlayalım. Şimdi şurada bir detayım var. Bakın dümdüz geldim sıra boyunca. Buradaki detayım nedir? Şimdi burada son 3 trabzanım kaldı gördüğünüz gibi. İlk trabzanımın, yani başlangıçta çekmiş olduğumuz zincir, ilk trabzanın yerine geçen zincirin tepesine battım, bakın şu şekilde. Burayı böyle sık iğne ile tekrar bağladım. Burada örgümü çevirdim. İlk yuvaya sadece 2 tane trabzan yapıyorum. Yine burada çekmiş olduğum zincir ilk trabzanım olacak. Bakın şu şekilde 3 trabzan olmuş oldu başlangıç zinciriyle birlikte. Buradan sonrasında bakın şu oluşturduğumuz yuvaların içine 3'er tane trabzan yaparak sıra boyunca devam edeceğim. Şu şekilde. Sonrasında da kol evini hazırlayacağız. Bu şekilde her yuvaya 3'er tane trabzan yaparak bu sırayı da tamamlayalım. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Hemen şurada sıranın son trabzanında yine
alt kısımda yaptığımız gibi, yani şu kısmı örerken yaptığımız gibi burada son trabzanımızı şu şekilde alt sıraya bağlıyoruz. Bu kenarın düzgün olmasını sağlıyor. Bu şekilde hem trabzanımızı yaparken hem de zincirli sıramızı yaparken sıranın sonunu bu şekilde buraya bağlıyoruz ki kenarlar düzgün görünsün. Şimdi burada kol evi için 2 model içeri girmemiz gerekiyor. Örgümü çevirdim. Bakın şöyle ilk trabzanın tepesinden ilmeğimi geçirip tığımdan geçirdim. İkinci trabzanda da aynı işlemi yapıyorum. Toplamda 6 kez aynı işlem yapılmış olacak. Her trabzanın tepesindeki ilmekten geçiyorum ve tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi iç kısma geçmiş oluyorum. Buradan sonrası da ara kısma battım bakın. Yine 3 zincir ve zaten artık yerlerimiz de belli, daha kolay örmemiz, daha kolay bir şekilde öreceğiz. Bu şekilde zincir çekip batarak karşı yöne doğru gideceğiz. Orada da 2 model yani 6 trabzan bırakıp örgümüzü geri çevirerek modelimize devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi kolay ilerleyen bir model. Sıra sonuna yaklaştım. Son 3 modelim kaldı. Şimdi bakın son modelimi öreceğim burada. Şöyle trabzana bağlayacağım. Burayı tekrar şu araya batalım. Sonrasında 3 zincirle geri döndük ve her yuvaya 3'er trabzan. İlk yuvaya 2 tane yapıyoruz tabii ki. Buradaki zincirimiz olduğu için. Sonrasında bakın ne kadar kolay oldu. Kol evini ayırmak. Bu şekilde 2 model sağdan 2 model de soldan azaltmış olduk. Sıra sonuna kadar trabzanlarımızı örmeye devam edelim. Sırayı tamamladım. Yine bakın alt sıraya şu şekilde batıyorum ki kenarın düzgün durması için. Şimdi buradan sonrası hep birbirini takip eden bir model olacak. Hep aynı modeli bir zincirli bir trabzanlı sıra olarak öreceğiz. Daha sonra detaylarının olduğu kısımlarda da video içerisinde detaylarını anlatacağım. Düz olan kısımları da videomu kapatıp devam edeceğim. Şimdi görüntümüz bu şekilde 3 sıra boyunca ördük. İkinci sırada kol evini hazırladık gördüğünüz gibi. Buradan sonrasında düz devam edeceğim. Detayları da yine daha sonra videonun ilerleyen kısmında birlikte öreceğiz arkadaşlar. Evet, hemen şöyle bakalım. 2 sıradan sonrasında kol evini hazırlamıştık. Sonrasında 6 sıra daha ördüm. Şimdi hemen şöyle tekrar geri döneceğim. Normal örgüme başlayacağım. Fakat burada sadece omuz kısmını öreceğiz. Şöyle aşağı yukarı bir ölçü yapmamız gerekiyor. Bunun içinse 4 tane model buradan ördüm bakın. 1, 2, 3, 4 de buradan ördüğümde yaka kısmına şurası kalıyor. Böyle bir ayarlama yapabilirsiniz. 5 örecek olursak 5 model şöyle şu kadar olacak sağdan ve soldan. 4 model bence yeterli. Şimdi bu kısmını ördük bakın 4 tane modelin zincir kısmını tamamladık. Ardından tekrar sıramıza dönüyoruz. Geri dönüp
trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. Burada sadece 4 model üzerine öreceğiz. Aynı model, aynı şekilde. Yine her yuvaya 3 tane trabzan yaparak burayı bir 7-8 sıra boyunca örelim. Evet. Yine zincirimiz bir sıra zincirli sıra, bir sırası trabzanlı sıra olmak üzere. Sadece trabzanlı sıraları sayıyorum. Sıraları sayarken de bu şekilde 7-8 sıra örelim. Sonrasında diğer omuz kısmına geçelim. Evet, epeyce ilerledim. 2, 4, 6, 8 sıra boyunca ördüm. Şimdi şuranın, şu esnekliğinin biraz gitmesi için, böyle sünmüş bir görüntü olmaması için şöyle bakın, ilmeklerimi ters yönden aldım. Aynen kol evini yaparken yaptığım gibi her trabzanın tepesinden bir kez geçip şöyle ilmek kaydırma, zincirleme tekniğiyle baş kısma kadar geldim. Bir zincir çektim, geri döndüm. Yine aynı şekilde uyguladığım kısımlardan devam edeceğim. Bir de düz yönden yapacağım ki görüntü biraz daha güzel görünsün. Burada sadece kullandıkça bir yıpranma payı olacaktır. Böyle bir işte sünme, açılma vesaire olmaması için sadece uç kısmını bu şekilde yapıyorum. Aynı şekilde ensede kalan boşluğu da yapacağım daha sonra. Görüntünün düzgün olması açısından. Şöyle sıkıca bir zincir çekelim. İpimizi kopartalım. Evet, bakın şu kısımda da yapacağım aynı şeyi. Şöyle fazla esneklik olmasın diye. Şimdi aynı şekilde buradan da devam edeceğiz. Bunun için ters yönden başlamamız gerekiyor. Aynı omuz detayını burada da devam edeceğiz. 4 model içeriden başlıyorum. Şöyle ipimi iç kısma alayım. 3 zincir ve bir sık iğne şeklinde şöyle devam edelim. Yine trabzanlı sıramıza geldik. Burada da aynı şekilde 8 sıra öreceğiz. Aynen diğer omuzda olduğu gibi. Şimdi buradan sonrasında biraz yine kapatacağım videomu. Devam edeceğim. Önce omuz detayını tamamlayacağım. Hemen bunu şöyle bir koyayım. Ters yönü burası. Omuz detayını tamamladıktan sonra yine aynı şekilde başlayacağım. Yine aynı şekilde kol evlerini hazırlayacağım ki bunları video dışında yapacağım. Çünkü aynı ayrıntıları burada da yaptık arkadaşlar. Daha sonra 3 ya da 4 sıra, çok değil, örüp bitireceğim burada. Aynı parçadan biraz daha kısasını ördükten sonra burası omuz kısımları olacak ve şu şekilde ön kısma doğru gelmiş olacak. Şimdi omuzu tamamlayıp yine aynı parçadan başlayacağım ve dediğim gibi 3 ya da 4 sıra kol evinden sonra örüp tamamlayacağım. Şimdi aynı detaylar diğer omuz ve ara vereceğim. Sonrasında yine birlikte devam edelim. Evet, bakın epeyce ilerledik. Hem arka kısım hem de ön kısım tamamlanmış oldu. Ön kısımda ise kol
evi ayrıntısından sonra bakın 3 sıra trabzanlı sıradan ördükten sonra şöyle üst üste koyalım ve şu kısımları da düğme olacak, kolay giyilip çıkarılabilmesi için bu şekilde tamamladık. Şimdi arka kısmını çeviriyorum şöyle. Kol evinden önce ördüğüm kısım var, bakın burada. Buraları birleştireceğim. İpim burada, hemen başlıyorum. Şöyle tığla ekleme yapacağım. İlk olarak üst kısımdan şöyle iki parçayı birlikte tutup sık iğne yapıyorum. 3 zincir çektikten sonra sıranın orta kısmından şöyle bakın yine aynı şekilde iki kata da batarak yine bir sık iğne, ardından tekrar 3 zincir ve aynı şekilde bu sefer de sıranın altından sık iğnemi yaptıktan sonra sıkıca bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Aynı işlemi diğer yönde de yapacağım. Bakın eklendikten sonraki görüntü bu şekilde. Hemen burayı da ekleme yapalım. Alt kısımdan başladım. Gördüğünüz gibi basit ve kolay bir işlemle hemen eklememizi yapıyoruz. Tabii bu ipleri daha sonra iç kısımda saklayacağız. Şöyle düzüne çevirelim. Artık bütün oldu. Şu şekilde de bir görüntü olacak. Omuzları bu şekilde yapmamızın bir sebebi de hem tabii model farklılığı hem de kolay giyilip çıkarılabilir olması. Şöyle ki hemen başlayalım. Bir başlangıç ilmeği attım. Şöyle tam kenardan başlayacağım. Hem de şuradaki görüntüyü kamufle etmek için yine ilmek aralarına batabilirsiniz. Zincire batabilirsiniz. İki şekilde de olabilir. Yine 3 zincir ve aralara batarak aynen üst sıralardaki gibi başlayacağız. İlk sıramızı bu şekilde ilk sırayı örelim. Daha sonra modelimize geçelim. Evet, sıra boyunca 3 zincir çekip 3 trabzanda bir sık iğne yaptık. Sonuncuyu da bu şekilde yapıyorum. Tam başlangıç noktasındayım. İlk yapmış olduğum yuvaya şöyle geçiyorum. Önce 3 trabzan yapacağım. Ardından 3 zincir. Daha sonra yanındaki yuvayı boş bırakıyorum, bakın. Ve ilk aradan bir trabzan, boşluğa 3 trabzan ve şu battığım kısma da bir trabzan, toplamda 5 trabzan oldu, bakın burası. Şuradaki boşluğu tekrar boş bırakıp diğer boşluğa geçiyorum. Önce 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Hep bu şekilde aynı örüntüyle tüm sırayı öreceğiz.
Tekrarlayalım. İlk boşluğumuz ve ikinci boşluğumuz. İkinci boşluğun şöyle birleşme noktasından başladım. İlk trabzanıma 2, 3 ve 4. trabzanlar boşluğun içine. 5. trabzan yine alt sıradaki sık iğnenin üzerine. Hiç zincir çekmeden şuradaki boşluğu bırakıp diğer boşluğa geçiyorum. Yine aynı şekilde modelime devam edeceğim. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. İpimde kocaman bir düğüm çıktı. Umarım açabilirim. Burada sırayı hemen videomu kapatayım. Hem düğümümü açayım. Hem de bu şekilde tüm sırayı tamamlayalım deyip örgüme devam edeyim. Sırayı bu şekilde tamamladım. Bakın. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Bunun için ilk yapmış olduğumuz yerden şöyle ilmeğimizi alalım. Ve şöyle yine ilmek kaydırmayla ilk yuvaya bakın şu kısma geçelim. Şimdi burada bir alt sırada ne yapmışsak aynısını yapacağız. 3 trabzan, 3 zincir. Bu ortadaki boşluk kısma yapıyorum hepsini. Tekrar 3 trabzan. Şimdi burada hiç zincir çekmeden buradaki 5 trabzanın üzerine 5 trabzan yapacağım. Daha sonraki sıralarda belki bir arttırma söz konusu olabilir. Onu da şu kısımda şimdi 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan şeklinde yaptığımız kısmı 4 trabzana, belki 5 trabzana çıkarabiliriz. Alt sıralarda biraz daha açık bir etek olsun istersek. Şimdi ama o birkaç sıra boyunca bu şekilde öreceğiz. Düz trabzanların üzerine her bir trabzana bir trabzan olacak şekilde bu kısma geldiğimizde ise boşluk kısma önce 3 tane trabzan, ardından 3 zincir, sonrasında tekrar 3 trabzan yaparak bu şekilde ilerleyeceğiz birkaç sıra boyunca. Gidişata göre, eteğin açılma durumuna göre dediğim gibi belki buradaki trabzan sayılarını çoğaltabiliriz. Şimdi bu şekilde birbirini tekrarlayan sıralar halinde örmeye devam edeceğim. Videomu kapatıp sonrasında ilerledikten sonra da ne şekilde yaptım, neler yaptım tekrar anlatarak tamamlamış olacağız. Şimdi ben videomu kapatıp örmeye devam ediyorum. Sonrasında yine birlikte devam edelim. Evet, elbisemizi tamamladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 17 sıra boyunca alt kısımda yani etek kısmındaki trabzanlı sıraları ördüm. Hemen şöyle küçük bir ayrıntım var. Onu da göstermek istiyorum. 5 trabzanla başlamıştık bildiğiniz gibi modellerimizin arasındaki trabzan sayılarını. 4. sırada bu sayıyı 7'ye çıkardım ve daha sonra 7 ile devam ettim. Biraz daha eteğimiz genişlemiş oldu. Eğer ki daha da genişletmek isterseniz buradaki trabzan sayılarını çoğaltabilirsiniz. Şuranın eşit durmasını istedim. Eşitken daha güzel geldi gözüme. Aslında buralarda arttırma yapmayı planlıyordum ama bu şekilde daha hoş geldi gözüme dediğim gibi. 4 tane düğme kullandım. Omuz kısımları geniş olduğu için daha düzgün durması amacıyla. Buralar açılıyor ve rahatça bir giyim sağlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahat giymek için de güzel bir teknik oldu bu şekilde yapmak askılarını. Evet, elbisemizin yapımı bu kadar. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Her videomda söylediğim gibi bizlere destek olmanız için videonun yorumlar kısmında sizleri bekliyor olacağız. Sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.